Evet, bugün başlıktan gördüğünüz gibi Sevgililer Günü. Hoş geldin Emin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz. Bayağıdır görüşemiyoruz. Ne yapalım? Dışarı çıkma yasağı da oluyoruz. Doğru, dışarı çıkma yasağı var. Buraya gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir yanım eğlence tarafı, bir yanım darma duman. Bu ne? İnsan bir düzeltir değil mi? Böyle atmışsın. Bunlar Emin, bugün gördüğün gibi ne yazıyor burada? 14 Şubat Sevgililer Günü. Bir erkek, şimdi şöyle bir kafa var insanlarda. Erkekler Sevgililer Günü hazırlanmaz. Ondan sonra ne bileyim sadece kızlar hazırlanır. Öyle bir dava yok. Erkekler de hazırlanır. Bazı erkekler yapar, bazıları yapmaz. Bazı kızlar yapar, bazı kızlar yapmaz. Kişiye bağlı bir şey. Kişisel tercih. Ama ben hiç Sevgililer Günü yaptın mı? Hiç böyle özel hazırlandığın? Hiç. Niye ki diye değiştirip ay nasıl dünsem ertesi gün öyleyim aynen. Özel 14 Şubat için. Ay kızım diye senin için bak parlıyorum yüzüklerim. Gereksiz diyorsun. Bence gereksiz. Yani ben Sevgililer Günü için değil, her zaman kendime bakarım deyip de ama 3-5 tane sivilcesi var. Nasıl bakıyoruz da. Bugün buraya birkaç tane belki bazı erkekler, bazı izleyen erkekler olabilir, dikkatini, merakını çekebilir. Buraya bazı cilt bakım şeylerini getirmemin. Çünkü bugün konsept olarak ben birazdan yemeğe çıkacağım. Allah Allah. Tabii. Yemeğe çıkacağım. Sarsılız kimmiş? Evet? Sarsılız kimmiş? Ben de bilmiyorum. Keşke bilebilsem kim olduğunu. Yok, öyle bir kişi yok. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Hadi. Şimdi ben daha yeni buraya gelmeden, yani videoya başlamadan önce Foreo'la yüzümü temizledim. Ve ilk temizlediğim jel bu. Çünkü niye diye sor. Niye? Çünkü bu sivilceler için. Benim her zaman hayatımda sivilce problemim var. Şuna baksana. Sivilce değil, kara leke. O yüzden her zaman bunu kullanıyorum. Biodermal'ın Face Gel. Bu bayağı yardımcı oluyor sivilcelerime. Şöyle göstereyim. Ondan sonra bunu kullandıktan sonra tabii önce bu Foreo'nun düz yerine sürüyorum. Arka tarafına bunu kullanıyorum. Bu da Face Gel. Bunu da yüzümü temizliyorum. Ondan sonra bunlar kullandıktan sonra bunu bir kenara atıp bunu biliyorsun arkadaşlar hediye etmişti bana doğum günümde. Gerçi o video artık yok da. Onlar kullandıktan sonra Emin Evet. ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bunu kullanıyoruz. O neymiş? Bu cildi bir kez daha temizliyor. Bunu alıyorsun. Böyle bir pamuğun üzerine bunu yapıyorsun. Bak Emin. Bu şeyden Ritual of Namasate. Sen bilirsin. Tabii ben her şeyi biliyorum. Sen seversin rituals'u. Bunu böyle döküyorum buraya. Sonra böyle yüzünü gezdiriyorsun Emin. Evet. Yakıyor mu bu? Yakmıyor. İyi. İlk başta beni yüzüm yakmıştı. Tabi herkesin cildi ayrı olduğu için değişebilir. Ama ilk kullandığımda yakmıştı. Evet. Videoya nasıl çıkıyorum ama. Saç baş dağılmış. Anladın mı? Hazırlık yapıyoruz şimdi ama. Tabi hazırlık yapıyoruz. Birazdan çıkacağım, gideceğim. Bak Emin, bunu böyle temizledikten sonra bu pamuğun hiçbir hali kalmıyor. Bunun hiçbir şeyi kalmıyor. Bunu buraya koyduktan sonra bunu kapatıyoruz. Evet. Bunu buraya koyuyoruz. Ondan sonra Emin onu yaptıktan sonra bunu yapıyoruz. Bu ne? Evet. Bu ne ya? Serum. Ne serum? Bu serum. Tea tree serumu. Bunların hepsi bu arada arkadaşlarım tavsiye ettiği için almıştım bir iki ay önce mi ne. Bu da tea tree serumu. Bu özel herhalde şeylerden yapılıyormuş. Çaylardan, maylardan diye biliyorum ama belki öyle değildir. Bilmiyorum. Faydaları ne? Ne için bu?
Bu cildi şey yapıyor. Daha canlı gösteriyor. Evet. Bir de cildin alt tabakasını yenileştirmeyi sağlıyor. Bir şeyler yapıyor işte, ben de bilmiyorum. Bunu böyle alıyoruz Evet, aldık şimdi. ve Ve aslında bunu böyle buralarına yapman gerekirken şimdi ben onu yapamayacağım. Böyle 3 tane damla alıp evet. bunu ben şimdi böyle yapacağım. Normalde başka bir şey mi bu? Elinle mi yapıyorsun yoksa her zaman? Elimle. Her zaman. He. Bu elle olur zaten, neyle olur? Ne bilmem, pamukla belki yaparsın. Yok, pamukla değil. O zaman böyle yapıyor Emin. Evet. Bu zaten hemen bir tane daha süreyim. Güzel kokmuş ya. Güzel koktu mu? Hmm. Bunu böyle yapıyorum. Tabii nasıl yapılır hiçbir fikrim yok. Ben kendi kafama göre yapıyorum. Bunu böyle sürüyorum Emin. Evet. Bunu böyle sürdükten sonra Hı hı. böyle bunu böyle 2 dakika veya 1 dakika bekletiyoruz. Bunu böyle kenara alıyorum. Ondan sonra birazdan başka bir şey süreceğim. Ne haber Emin? İyi. Hiç böyle bir yani sevgililer gününde de gerekmez yani, ama normal bir günde hiçbir kız arkadaşınla böyle bir gittiğin mi, restorana götürdün mü? Ben gideceğim akşam restorana, sonra nereye? Nereye? He? Aquasia diyecektim. Aquasia, he, oraya diyecektim, bir an ismini unuttum. Aquasia'ya gidiyorum. Oo. Tabii saat 10.30'da randevum var. Biraz erken değil mi hazırlık için? Olsun. Akşam 10.30'da randevum var. Aldım balonlar, çiçekler. İyi yapmışsın. Hazırlık yaptım. Tabii video için de getirdim de. Hı. Sen mesela gittin mi hiç? Nereye? Aquasia. Pavyona. Şey yani bir sevgilinle gittin mi yemek yemeye, böyle güzel lüks bir restorana, giydin mi şık? Gittiğimiz zaman da fakirlik bir de lüks yere gideceğiz ki. Şimdi sanki ikimiz de. Zenginsin. Emin zengin. Gittik değil ama yani o zaman dediğim gibi daha böyle şimdiki gibi senin gibi Aquasia'ymış bilmem 5 yıldızlı Hilton Otel bilmem ne. Ve Hilton Hotel demedim ki. Sen nerede aklına geldi Hotel Motel? Sen şimdi Oppo. Hotel Motel. ben bir şey bilmiyorum. Neyse tamam. Konuyu kapatalım, Emin başka yerlere gidiyor. Ha, burada ne var? Bak Emin, bu biyolog. Evet. Bu biyolog leke kremi. Bunu sürüyor, hem cildini nemlendiriyor hem de yüzündeki bu lekeler varsa onu gideriyor. Annemin güneş lekeleri var ya yüzünde, yanaklarında. Bu bayağı ona yardım etti. Oo. Ya %80 annemin şeyini götürdü. Güneş lekelerini. Bu bayağı yardımcı ama ben bugün bunu sürmeyeceğim. Bunu haftada 2 kez yapıyorum. Çünkü bugün niye bunu sürmeyeceğim Emin? Burada ne yazıyor burada? Gün kremi, evet. Bunu gün içerisinde kullanıyorsun. Bu A vitaminli. Bu ne yapıyor? Bunun özelliğini de anlatayım. Bu işte en çok yararlı olan bu. Bu tamamen bu serumdan daha iyi. Ama tabi temiz bir cilde sürmen gerekiyor Emin'cim. Sen bilmezsin. Tabii. Bunu böyle sür ama ben nasıl sürüyorum bak. Bunu böyle sürdükten sonra Emin, temiz bir cilde Hı hı. işimiz %85 Evet. bitiyor. Daha var mı ya bunun sonrası? Bundan sonrası da var. Oo. Emin diyor ki ben hiç uğraşamam böyle şeyler. Ya ben uğraşıyorum Emin, ne yapayım yani. İnsanın kendine bakması kadar başka güzel bir şey yoktur. Çünkü insanı sadece kendisi anlar. Başkası anlamaz. Nasıl psikoloğa vurdum. Başkası anlamaz Emin. Doktor. Burada da şey var, güneş kremi, gördün mü? Niye güneş kremi sürüyor ya? Bu gün içerisinde güneş oluyor ya. Bir gün yok. Bir gün sürmüyor. Güneşten cildini koruyor ve genelde
o daha önce sürdüğüm kremin üzerine ben bunu sürüyorum ki cildimi biraz şey yapsın. Vitamin eksikliği. Tabii. Ben zaten vitaminsiz bir insan olduğum için Hasan bana hep öyle derdi. Vitaminsiz. Vitaminsiz gel buraya der bana. Bunu böyle sürüyor. Bayağı bir Olmuş mu? patlamışsın biraz hemen. Canlanmışsın. Şimdi mi? Sürekli kullandıktan sonra. Bak. Ondan sonra işimiz bitiyor. Evet Emin. Şimdi %100 ben biliyorum ki sevgilisi olmayan insanlar %100 böyle Google'a yazıp bir şey yazacaklar mı? Google'a şey yazacak Google. Gül resimlerini Google'dan alıp Instagram hikayesine koyup hani sanki sevgililer günü kutluyormuş gibi. Ya da annesini alıyor bir buket çiçek ama şey onu çiçeğe alıp öyle resim çekiniyor, anladın mı kendisi? Ha, romantik gözükmesi için. Böyle insanlar çok ben görüyorum. Sevgilisi olmayan insanlar böyle kendini şey romantik Bir şey göstermeye çalışıyor ama hiç öyle şey. Allah'ım bir tane var. Sen tanırsın. Kim biliyor musun? Bu var ya Allah'ım sevgili yapmış ya. Ulan ya bir şey söyleyeceğim ya abi, sevgili yaptıysanız veya nişanlandıysanız evlendikten sonra, bunu önceki videolarımda da galiba söylemiştim hatırlamıyorum ama hep böyle bunlar bak böyle bir tayfa var. Bunlar sevgili yaptıktan sonra nedense yalnız hani böyle fotoğraflar paylaşır ya ki sadece kendini, onları silip sevgilisiyle beraber bütün fotoğraflarını paylaşıyor. Ve hikayesinde sevgilisi, highlight'ında sevgilisi, fotoğraf postlarında sevgilisi. Hep böyle sevgili gösterme çabası var. Yeni yıla beraber girdik. Ne bu? Sevgililer gününe beraber girdik. Ondan sonra hep böyle gösteriyorlar. Bence gereksiz diye düşünüyorum. Benim sevgilim olsa ben de gösteririm diyormuşum, yok ben göstermem. Ha, gösterirsin, bir fotoğraf paylaş ama başka paylaşma. Hep paylaşıyorlar. Çok gereksiz buluyorum böyle şeyleri. Birazdan seninle bir muhabbet hakkında daha konuşacağım. Tamam, yardım yollayın hemen. Ana. Bu sevgililer gününe ait değil. Başka bir muhabbet. Eyvah. Tabii. Şimdi üstümü bir giyineyim geleyim. Bir şey mi diyeceksin? Şimdi üst olarak ne tarz ediyorsun sen? Nasıl giyinelim? Şimdi ben nasıl mı giyineceğim? Aklıma. Bak şimdi. Gördün mü nasıl hazırlandım? Vay be. 2 dakikada 2 dakikada nasıl hazırlandım? İşte ben böyle gidiyorum Emin. Vay. Olmuş muyum? Maşallah. Vallahi de. Ya. Bayağı olmuş yani. Tamam, süper. Aldım bir şey. Keşke burayı bir toplayaydım. Aldım bir buket çiçek. Gittim. Bence süper oldu. Şimdi Emin, Buyur. seninle 2 konu hakkında konuşmak istiyorum. Birincisi, gözüm daha iyileşmedi, fark ettin mi? Bu zamana kadar videolar hep güneş gözlüğüyle çektim. Çünkü böyle şişti. Bu sefer dedim ki az kaldı, neredeyse iyileşecek. Sadece bir nokta var, beyaz bir nokta. O da kuruluk. Yakında o da gider diye düşünüyorum. İkinci konu ise, şimdi Instagram'dan Gül bana dedi ki Instagram'dan promosyon yap. Instagram'ı hani tanıt, takipçi sayını artar. Ondan sonra daha fazla beğeni gelir. Paylaştığım fotoğraflarla, videolarla. Neyse öyle yaptım. Allah'ım bir yazanlar var Instagram'dan. Yani tanımadığım ülkelerden bana mesajlar geliyor. Ne mesajı? Pardon bu. Ne yazıyor ya? İstanbul'u falan yaptım. Ondan sonra Rusya yaptım. Gül Rus olduğu için orayı seçtim. Sen de Ispartalı olduğun için Isparta'yı da koydum senin için. Sağ ol canım. Isparta'daki insanlar beni görsün. Aynen. Johnson İngiltereli olduğu için ona Nottingham yaptım. Orayı yaptım. İzliyordur belki Johnson.
Ondan sonra İzliyor ha o videolarını. izliyor mu? İzliyor. Bana hep soruyor. Ben onunla beraber bakıyorum. He. Diyor ki ne diyorlar? Aa işte İngilizceye çeviriyorum ben hepsini. Anlatıyorum. Tercümanlık yapıyorum ben ona. Gördün mü? Sen tercümanlığa mı başladın ya? Hmm. Biri Instagram'da yazmış diyor ki merhaba çok çekicisin. Merhaba çok çekicisin diyor bana. Sağ ol canım. Ben de hiçbir şey demedim. Senden bir şey diyemeyiz artık. Yazan tipleri de görme ama. Bir tipler var. Vallahi bir tipler yazıyor ki inanamazsın. Ben şöyle oturayım da. Buyur Emin. patron, anlat. Emin önemli olan ne biliyor musun? Yemeğe gittiğin zaman dimdik oturman gerekiyor. Bir sevgilinin yanında veya tanıştığın birinin yanında veya ne bileyim işte flörtündür, odur budur. Yani anlayacağın takaşta tukaşların yanında dik oturman gerekiyor. Elleri böyle koyman gerekiyor veya böyle yapman gerekiyor. Kızlar sever böyle. Hallere bak ama benim. Benim hallere bak. Çünkü ben şeyim ya profesyonel bu konuda. Ne alakası var? Tık tık yok. Yazın bana. Yalan söylüyor, yalan söylüyor. Dolu dolu. Ya Rabbil alemin yok. Yemin ediyorum yok. Sevgili yok. Tık yok. Olmasın da. Oldu da ne oldu? Nasıl sinirlendim? Nasıl sinirlendim gördün mü? Olmasın istemiyorum. Oldu da ne oldu Emin? Kunta Kente çıktı. Sen de Kunta Kente bulma kendini. Ben bulmuyorum. Ha, seni buluyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Bazı insanlar gerçekten ben buna kesinlikle karşıyım. Bazı insanlar ilk buluşmada veya ilk tanışmada veya işte WhatsApp'ta ne bileyim ilk görüşte kendini değişik gösterme çabaları var ya. Evet. Çok böyle hani sakin, Kendini değiştiriyor. Evet. Çünkü sanıyor ki karşı taraf bana aşık olması için yani elinden geleni yapıyor. Niye? Çünkü sanıyor ki o bana tutulup ömrü billah gideceğiz. Ama öyle olmuyor. Sonradan maskeniz yüzünüzden düşüyor. Ve ne oluyor? Mum sönüyor Emin. Sonra da diyor ki sen çok değişmişsin. Yani bir insanı seviyorsan gerçekten onu olduğu gibi sevmelisin, olduğu gibi kabul etmelisin. Ben bugün biraz şeyim. Anlatayım bak bunu kimse bilmiyor. Kimseye anlatmamıştım bunu bu zamana kadar. Anlatayım. Artık ne yapayım ya? Kirli çamaşırlarımız çıkacak ortaya. Bir gün Olur. ama onun tercihiydi bu arada. Tabii. Ay 27 yaşıma gireceğim. 27. Yaşlandı. Benim organlarım çürümüş anasını satayım. Daha ne evliliği? 14 Şubat'ta balon alacağımızsın. Evet, aslında bizim... Burada ne diyorsun? İnsanların çocuğu var ya. İnsanların çocuğu var. Benim abim 26 yaşında çocuğu oldu. Abim şu an 30 yaşında 2 çocuğu var. Ben 27 tık yok. Ne olacak? Senin hiç çöp atalım ya. Sen bitmişsin artık. Ben kariyer düşünüyorum. Öyle derler ya ama böyle derler ya. Ben ilişki düşünmüyorum, kariyer düşünüyorum. Yani geleceğim benim için çok önemli. İnşallah hocam. Amin hocam elhamdülillah. Ya ateşsiniz hocam. Ya Rabbil alemin. Ateşsiniz hocam diyor. Yangın var diye. Evet arkadaşlar haftaya mı artık ne zaman görüşürsek ben de her videoda bunu söylüyorum her neyse. Ciao. Ben 5 sene sonra kaç yaşındayım Emin? Sen ya kilo olmuşsundur o zaman. 32 mi oluyor? Oha. Ya sen ne yapıyorsun burada? Öğlensene geçsene kızlar şuna bir WhatsApp atın bilmem bir şey yapın Instagram'dan yollayın. Yazan var. Belki de sevgilim var ne malum.